Mana sohbetlerinden herkese merhaba. GG TV'desiniz, hoş geldiniz. Sevgili Başak Bere ile çıkmış olduğumuz bu uzun yolculukta bugün değişik bir konuyu işleyeceğiz ama seri halde işlediğimiz için bundan önceki programlarımızı, mana sohbetlerindeki içeriklerimizi mutlaka izlemenizi öneririm. Evet, bugünün konusu son nefes. Önce bir Başak'a selam verelim. Başakcığım merhaba. Merhaba canım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Bu konu birazcık beni böyle bugün bir derinleştirdi, daha da bir derinlere götürdü. Hep beraber bir derinleşeceğiz. Sen çok güzel aktarım yapacaksındır diye düşünüyorum. Ben şimdi senin o yayına hazırlık hissiyatını geçirirken biraz konuyla ilgili bazı bu dünyadan bilgiler vermek istiyorum. Şöyle ki bugüne kadar hesaplanan bir ölçümle dünya üzerinde yaklaşık 109 milyar insanın yaşadığı ve öldüğü tespit edilmiş. Ne kadar sağlıklı bir çalışmadır bilmiyorum ama bir veri olsun diye de yapılmış olabilir. Şimdi bir son nefes ya da ölüm konusunu işlerken tabii ki biliyoruz ki canlılar için bu hayat geçici ve esas ölüm arkasında da ebediyet diye söz ediyoruz ve dini teamüllerde de genel olarak bir önceki programda da biraz bahsetmiştin. İnsanlara nefesin sayı ile verildiği söyleniyor. Tabii ki bilimsel araştırmalar geliştikçe de insanların yaşam sürelerinin uzadığını da görüyoruz. İlk zamanlarda yaklaşık 30-35 yaş aralığında olan yaşam sürelerinin bugün 70-80 yıllara kadar uzadığını görüyoruz. Ama biz programımıza özellikle Doğu felsefesindeki nefesten sonra son nefes ve ardına gelen diğer yaşam diyebileceğimiz, belki sen çok daha güzel tarif edeceksin bunları bize. O kesimden biraz bahsetmeni isteyeceğiz. İlk olarak istersen Doğu felsefesinde ölüm nasıl tanımlanıyor? Son nefesin adı ne olarak geçiyor? Bize şöyle bir hazırlık aşamasında bir şeyler aktarır mısın öncelikle? Şimdi ölüm aslında transformasyon, yani bir dönüşüm. Eskinin ölümü aslında. Eski ölüyor ve yeni bir oluşum başlıyor. Hı hı. Vedik tanrı Shiva dönüşümün tanrısı olarak geçiyor. Yani bazı kaynaklarda ölüm tanrısı, yıkım tanrısı olarak geçer ama benim algım ve birçok içinde geçerli değişimin ve dönüşümün tanrısıdır. Değişim dönüşüm ne zamanlar oluyor aslında? Ölümde oluyor. Çünkü bütün bilinmeyen, aslında bilinmeyen daha çok değişimi ve dönüşümü getiriyor. Ölümü bilmiyoruz. Çünkü bildiğimizden çok farklı bir boyuta geçiyoruz. Onun dışında doğuma da bir ölüm olarak bakılıyor. Çünkü doğumdan, anne karnından hayata geçmek de aslında tamamen bir dönüşüm. Bir de bir yerde okudum, bir dönüşümde köklerden ayrılmak. Yani bir çocuğun anne ve babasından ayrılması da öyle bir etki yaratıyor. Yani tamamen dönüşüm aslında. Ölüm bir son değil, bir dönüşüm. Böyle bakılması gerekiyor ölüme. Eski kaynaklara baktığımız zaman biz yoga dediğimiz zaman Patanjali aklımıza geliyor. Patanjali yoganın babası. Onun söylediği de ölümle ilgili ölüm korkusunun yenilmesi gerektiği. Yani biz eğer bu dönüşümü sağlıklı yaşamak istiyorsak, bir faydası olsun istiyorsak bu yaşamımızın diğer hayatımıza, o zaman bu korkuyu yenmemiz gerekiyor. Burada birazcık açmam gerekiyor bunu. Şimdi şöyle, biz hep zihinden bahsettik. Daha önceki ilk konumuz zihin temizliğiydi. Aslında zihin temizliğinden sonra uykuya geçtik. Dedik ki uykuda da bizim zihnimizin temiz olması lazım. Çünkü Yaradan'la buluşuyoruz dedik, değil mi? Hı hı. Aslında bunun Kur'an-ı Kerim'de de açıklaması var. Diyor ki kısa süreli görüşme uykuda oluyor Yaradan. Uzun görüşmede ölümde oluyor. Aslında birbirine benzer deneyimler ama kılıf değiştiriyoruz, beden değiştiriyoruz. Birinde değiştirmiyoruz. Aynı bedene geri dönüyoruz. Şimdi burada Patanjali'nin dediği zihnimizde kirler var, zehirler var. Bu zehirlerden kurtulmamız gerekiyor. Daha önce anlatmış mıydım bunu hatırlamıyorum. 5 tane zehirden bahsettim. Birisi farkında olmamak. Her şey dönüşüyor ve değişiyor. Ve dönüşen, değişen her şeyi biz gerçek zannediyoruz.
bu zihni ve bu bedeni, daha çok bedenimizi gerçek zannediyoruz. Bedenimiz sürekli bir değişim geçiriyor ve sonunda ölüyor. Ama biz ona bir şekilde bağlanıyoruz. Bedenimize önce bağlanıyoruz. Sonra duyular geliyor. Daha önce demiştim ya, duyularınızı kontrol altına alın. Duyular bu sefer geliyor ve duyularla diyoruz ki işte ben buyum, ben bedenim, ben diyoruz, ben. Sonra işte ben bunu istiyorum, ben bunu istemiyorum. Yani istekler ve arzular geliyor ve gitgide zihin bedene ve kendine, egosuna odaklanıyor. Ve sevdiğim, sevmediğim gibi bağımlılıklar geliştirmeye başlıyor. Ne oluyor bağımlılık geliştirince? Bu sefer o bağımlılıklarından kopmak istemiyor ve korku oluyor. Ya kaybedersem, ya bunu kaybedersem. Ve en büyük korku ne? Ölüm korkusu. 5. Patanjali'nin söylediği en büyük korku ölüm korkusu. Yani birincisi bunun farkında olmamak, cehalet içinde olmak. İkincisi egonun gelişmesi. Üçüncüsü de dördüncüsü duyulardan dolayı sevmek, sevmemenin gelişmesi. Ve o sevdiğin şeylere çok fazla bağımlı olmak ve bağımlı olduğun şeylerden kopma hissiyatının gelişmesi ve sonra da ölümden korkmak. Çünkü ne oluyor? Neden korkuyorsun ölümden? Neden korkarsın ölümden? Aslında söyledim biraz. Bilinmeyen, hiç bilinmeyen, hiç ölüp de gelip ölüm şudur diyen bir bilgi yok tarih boyunca. Belki bu bilinmezlik korkutuyor insanı. Bir de az önce söyledin, belki farkında değiliz yine ama bedenimizin gerçek olduğunu ve ölümsüzlüğün bedende olması gerektiğini hissettiğimiz için bu bedene korkunç bir bağlılığımız var. Bunun dışında bir şey düşünemiyoruz. Çünkü hani birbirimizi ve kendimizi gördüğümüz şey sadece bu beden. Hani bilinen ruh denilen şeyi çok fazla hissedersek ancak görebiliyoruz ama hani bu dünya gözü dediğimiz şeyle görmediğimiz için orası da bizim için aslında bir muamma. Sonuç olarak bilinmezlik diyebilirim. Ürküten şey o aslında. Bilinmezlik, bir de burada bağlı olduklarını kaybetmek istemiyorsun. Bir çocuğun var, ailen var, onlardan kopmak istemiyorsun. Bu hep sürsün ve devam etsin istiyorsun. Onlara bağımlılık geliştiriyor. İşte o ben dediğim şey, benim sevdiklerim, şu yemeği seviyorum, işte şuraya gitmeyi seviyorum. Ve bunlar seni bu dünyaya bağımlı kılıyor. Ve ondan sonra ölüm korkusu gelişiyor. İşte ne zaman ölüm korkusunu yeniyoruz? Bağımlılıklarımızdan kurtulduğumuz zaman yenmeye başlıyoruz. Bunu yenme konusunda neler yapabiliriz? Belki şimdi söyleyebilirim. Yani bağımlılıklarımızdan nasıl kurtuluruz? İki türlü kurtulabiliriz. Birisi deneyim gelir. Diyelim ki neden korkuyorsun? Bir şey söyle bana. Karanlık. Karanlık. Deneyim. Bir deneyim yaşarsın karanlıkla ilgili ve artık korkunu yenersin. Köpekle ilgili korkum vardı benim. Köpekle bir arada kalmak zorunda kaldım ve anladım ki köpekten korkmam gerekmiyormuş ve korkumu yendim. Aslında o an çok travmatik olabilir bu ama aslında evrenin, ilahinin bize yaşattığı deneyim bizim iyiliğimiz için ve burada hep biz kötü olarak algıladığımız birçok şey aslında iyi. Diyelim ki mesela bazıları işini kaybetmekten korkar. Bazıları eşini kaybetmekten korkar. Ama bunları deneyimlerse ve bu kayıplardan bir şey olmadığını görürse aslında rahatlar ve bu korkularını yener. Bu evrenden gelince eğer bunlara isyan edersen o zaman yolda devamlılığın zorlaşır. Ama bunları kendi gelişimin için geldiğini görüp bunları alırsan ve korkularından teker teker uzaklaşırsan o zaman en son ölüm korkusuna kadar gider ve hiçbir şeyden korkmayan artık ölümden de korkmaz hale gelir. Demek ki birincisi bağımlılıklarından kurtulmak için ya deneyimin gelmesini bekleyeceksin. Çünkü yaşla beraber birçok deneyim yaşıyoruz ve kendi kendine korkularımızı yeniyoruz. Bu aslında evrenin bize yaptığı iyilik ama bu başımıza gelmez. Kendi kendimize nasıl yapabiliriz? Baktığımız zaman aynı bir bağımlının
nasıl bağımlılığından kurtuluyor? Diyelim ki yüksek derecede bir madde bağımlısı olduğunu düşün. O madde bağımlılarına ne yapıyorlar? Nasıl tedavi ediyorlar? Birincisi detoksifiye ediyorlar onları. Toksinlerden arınma prosedürüne sokuyorlar. Biz de toksinlerden arınmamız gerekiyor. Nasıl? Hep aynı şeye geliyorum. Yediklerinin toksini var. Onları atacaksın. Günlük hayatta yaşadığın toksinler var. Zihne yarattığın işte kötü söz, kötü düşünce. Bunların hep farkına varıp bunları vücudundan atacaksın. Birincisi bu. İkincisi ee, rehabilitasyona sokarlar, değil mi? Alırlar madde bağımlısını, izolasyona sokarlar ki maddeden ayırırlar. İzolasyona gireceksin. Kendi içine döneceksin. Dıştan içeriye döneceksin ki idrak başlayacak. Bağımlı olduklarını anlayacaksın ve bağımlı olduklarından uzaklaşmaya başlayacaksın. Bu şekilde bağımlılıklarından koptukça, korkularından azaldıkça ölüm korkusunu da yenmeye başlayacaksın. Ölüm korkusunu deneyimle yenenler var. Yani biliyorsun ölüp geri gelen vakalar incelenmiş. %90'ı ölümden korkmamaya başlamış. Yani bir önceki dediğim gibi deneyimle onlar bu yola girmiş. Ama böyle deneyim hep çoğumuz yaşamayacağımız için bu deneyimi yaşamayacaksak eğer ne yapacağız? Kendi kendimize bir takım fedakarlıklarda bulunacağız. O bağımlı olduğumuz şeylere karşı bağımlılıklarımızdan yavaş yavaş koparmaya çalışacağız kendimizi. Yapabileceğimiz bu. Pratikle, yani biz bunu pratik etmemiz lazım günlük hayatımızda. Peki insanın aslında iki tane ölüme dair korkusu var. Bir tanesi doğal olarak kendi ölümüyle ilgili. O bilinmeyene gidiş, yolculuk neyse o açıdan bir korku var. Bir de birinci derece yakınlarının ölümüyle ilgili korkuları var. Yani birinci derece yakının ölümünden sonra hayatın artık eski hayat olmayacağı, belki yaşanamayacak bir duruma düşeceğine dair korkuları var, endişeleri var. Bunlar da bazen çok üst seviyelere kadar da hastalık seviyesine kadar da çıkabiliyor diyebilirim. Az önce söyledim, bağımlılıklardan kurtulmak. Mesela kendi ölümünle ilgili tamam, bedensel bağımlılığından kurtulabilirsin, içine dönebilirsin, toksik düşüncelerini atabilirsin ya da fiziksel olarak neleri alıyorsan bedenine yiyecekle ya da diğer koşullarla bunlardan uzaklaşabilirsin. Acaba bu birinci derece yakınların ölümüne dair korkuların da deneyimle mi atılması gerekir? Yani kimse bu deneyimi tabii yaşamak istemez ayrı ama maalesef sanki öyle gibi geldi şimdi bana. Deneyim ne kadar acı olursa yolda daha çok ilerliyorsun. Hı. Zorluk ne kadar çok olursa öteki hayatına hazırlığın o kadar kolay oluyor. O yüzden de çok yakınının vefatı aslında şöyle bir his uyandırıyor insanda. Dediğin gibi eğer negatife düşersen, ayakta zor durursan, işte maddelerle anca ayakta durursan, buna dayanamazsan çok bağımlısın demektir ve geri düşersin. Geriye düşersin. Ama bunu bir fırsat olarak görüp aslında şu kafaya gelebilirsen, şöyle bir kafa oluyor çünkü. Diyorsun ki ya o günleri yaşamadık mı acaba? Aslında hiçbir şey gerçek değil miydi? Bunu idrak ediyorsun. O yaşanmışlıklar sanki yaşanmamış gibi ya geldiğin zaman zaten başka bir yola ayrılıyorsun. Başka bir kavşaktan başka bir tarafa geçmiş oluyorsun. Bu hissiyata doğru ilerlemek gerekiyor. Yani oraya tutunmamak lazım. Oradan çıkmak lazım. Bu deneyim o yüzden geliyor. Hele ki yas tutmak aslında gidene de çok büyük bir azap. Yani onu arafta bırakıyorsun. Onun gitmesine engelliyorsun. Yani hem kendine yapıyorsun hem diğerine yapıyorsun. İki tarafa da aslında zorluk yaşatıyorsun. Şöyle bir deneyimim olmuştu benim, Başak, paylaşmak istiyorum. Annemin vefatında ilk defa birinci derece bir yakının ölümüyle karşılaştığımda tabii ki bütün bu tür olaylarda insanlara genelde yakın çevresi o yaşadığı ızdıraptan, acıdan, özlemden kurtarmak için bir takım işte ilaç takviyeleri, hani bir nevi uyuşmasını isteyen, hani o düşünceden uzaklaşmasını isteyen bir nevi
uyumasını isteyen bir tavır sergilerler. Bir iyi niyetli girişim olarak. Benim çok yakın bir tıp doktoru arkadaşım demişti ki kesinlikle herhangi bir uyuşturucu ilaç alma. Bununla sen güçlüsün, baş edebilmeyi, bunu tanımayı, bu acıyı tanımayı ve bununla kendin dış destek olmadan baş edebilme ve bununla savaşabilmeyi sen öğrenmelisin ve bu savaştan sen kendin galip çıkmalısın demişti. Yıllar sonra o gün bana o söylediği şeyin o gün için bugünden baktığımda ne kadar büyük faydası olduğunu görmüştüm ve gerçekten benim de etrafımda birinci derece yakınını kaybedenlere bir tıp doktorundan aldığım ve kendimin de deneyimlemiş olduğu konuyu hep söylerim. Yani bu acıyı bırakın tatsın ve başa çıksın. Kendisi başa çıksın. Çünkü geçici olarak unutmak, geçici olarak yok saymak aslında genel kalıcılığa neden olabilir. Şey gibidir ya hani vücudunda herhangi bir kesik olduğunda da öyledir. Yani ilk anlarda mesela bir yanık acısı ilk anlardaki acıyla sonra yavaş yavaş o acıyla yaşamayı öğrenme aslında çok önemli bir deneyim. Senin konuna çok fazla girmek istemiyorum ama yaşadığım bir deneyimi anlatmak istedim. Söylediklerinle sanki uyuşuyor gibi geldi bana da. Doğru. Ama eğer çok acı çekiyorsa bir müddet belki alabilir. Yani izleyenlerimizi biz zorlamayalım. Hı. Ama bırakmak şartıyla. Yani en kısa zamanda bırakmak şartıyla. Bağımlı Çünkü onu olmamak kaydıyla. yani kendini uyutarak yaşayamazsın. O zaman bir şeyler yanlış gidiyor. Artık bunu bilmesi gerekiyor. Ya bir müddet en dayanamadığım dönemde belki bundan destek alabilir ama kısa bir süre için. Hı hı. Kısa bir süre için yapılmalı. Peki az önce bir Araf konusundan bir giriş yaptın. Oradan bahsedebilir miyiz? Benim bildiğim kadarıyla dinde Araf, dünya ile ölüm arasında o cennet ya da cehennem diye dini literatürde bize sunulmuş olan, aktarılmış olan, bölgeye geçilmemiş olan, arada kalınmış bir hal, bir boşluk gibi bilgi olarak aktarıldı. Uzak Doğu felsefesinde de Araf'ta kalma var mı ve nasıl aktarılıyor genelde? Sutra okumak istiyorum. Bhagavad Gita, bu bayağı bilinen, hayatla ilgili birçok konunun geçtiği çok eski bir yazıt. Bhagavad Gita 8.6. Yam yam vapi smaran bhavam yajatiyante kalevaram tam tam evaiti kaunteya sadatat bhava bhavitaha. Ne diyor biliyor musun? Hı Ölüm anında neyi düşünürsen ona gidersin. hı. Çok anlamlı. Böyle uzun uzun söylüyor ama buraya. Yaradanı düşünürsen, ışığı düşünürsen ona kavuşursun. Ama dünyevi bir şeyi düşünürsen, son anda düşündüğün o kadar önemli ki o düşündüğüne gidiyorsun. İşte bir yemek miydi? O yemekte kalıyorsun. Belki yüzyıllarca. Ya da bir ev, mesela insanlar evlerine çok, hele ki yaşlandıktan sonra böyle bir eve bağlanır kalırlar ya, işte çıkmaz. Sonra o evden çıkmıyor derler ya, bu ev cinli ruhlu. İşte o daha önce orada yaşamış olan son anda ben bu evi nasıl bırakırımla son düşünce, son nefesinde ne düşünüyorsun? En önemlisi işte Araf olayı orada. Şimdi ne oluyormuş biliyor musun? Zihnin frekanslarından bahsetmiştik. Gamma çok çalışıyordu. Alfa iyice düşüyordu. Delta'da da tamamen bu uykudaki olan durumdu. Şimdi bu zihin hareketi ölüm anında aşırı git gel oluyormuş. Yani bir duruyor, bir çok hızlanıyor. Yani bu da aslında geçmiş hayatını şöyle bir film şeridi gibi önünden geçiyor diyorlar ya, hani ölüm anında. İşte o öyle bir geçerken bir şeye takılıyor olabilirsin orada. Bir yere olta atıp ah bunu nasıl bırakacağım? İşte o ah bunu nasıl bırakacağım? Seni, ve Araf hali diyorlar uzun süren bir şey. Yani burada 50 yıl yaşıyorsan orada 150 yıl yaşayabilirsin ve ne bedenlenebiliyorsun ne ışığa gidebiliyorsun. Orada böyle bir şekilde kalıyorsun Araf halinde. O yüzden hiç istenmeyen bir şey Araf. O yüzden çalışmamız lazım. Yani Araf'ta kalmamak için çalışmamız lazım. Ne yapmamız lazım Araf'ta kalmamak için? Öldüğümüz anın farkında olmamız lazım.
ölüyorum ben. Bu son düşünce. Yani bu çok zor bir şey. O yüzden bir yazı yazmıştım, Bavulsuz Yolcu diye. Çünkü bir seyahate gideceğiz. Hepimiz bu seyahate çıkacağız. Yani bunun biletinin kesilmeyeceği yok aramızda. Değil mi? Evet. Kesilmeyecek gibiyiz ama buna çıkacağız. Ama bavulsuz çıkacağız bu sefer. Bavulumuz yok. Buradan hiçbir şey götüremeyeceğiz o yolculuğa. Bir tek zihnimizi de götüreceğiz. Bak çok enteresan. Bir tek zihnimiz gelecek bizde. O zihnin ne kadar kirliyse o kirinle beraber gideceksin. O detalar, gamalar, deltalar ne varsa onunla gideceksin. Ama onun dışında her şeyi bırakacağım. Demek ki bavuluma hiçbir şey almayacağım. Şimdi tam gitmek üzereyim. Hiçbir şey hazırlamadım. Hiçbir hazırlığım yok. Aniden ölüm geldi. İşte bu en zoru. Çünkü o öldüğünü fark etmiyor. Diyelim trafik kazası geçiriyor ve hiç hazır değil. Hayata çok bağlı, çok tutulmuş, hiç hazır değil. Ve ne oluyor? Ah, ben nasıl bırakırım çocuğumu diyor ve orada asılı kalıyor. Hasta olanlar için çok büyük bir şans var. Çünkü onlar aslında ölüme hazırlık aşamasına geçiyorlar. Şimdi Batı'da hasta olan hastalıktan kurtulmaya çalışıp hayata sarılır ya. Bir sürü işte Batı'da çok bütün bu medikal şeyler Batı'dan çıkar. Çünkü hayata sarılma durumu vardır. Ben Doğu'dayım şu an. Doğu'daki ölüm, hastalık bakış açısına bakıyorum. Burada da ölüme sarılınıyor birazcık. Yani hasta olan kendini ölüme hazırlıyor. Yani yaşamak için mücadele etmiyor da ben ölüyorum ya, ölmeye doğru gidiyorum, buna hazırlık yapayım. Çünkü Buda için ölüm bütün eziyetlerin ve acıların bitmesi ya. O yüzden de burada hani böyle hasta olup da yaşamak için çırpanan insanlara garip gözle bakıyor. Ya ne oluyor ki? Öleceksin gideceksin yani niye bu kadar kendine dert ediyorsun şeklinde bir hal var. Bu da güzel bir şey aslında. Yani hasta olan kişi aslında bir şekilde hazırlanıyor duruma. Bu da güzel. Zaten ne dedik? Nefes sayılı. Nefesin sayılıysa ne zaman öleceğin belli. Eğer sen farkında bir kişiliksen zaten son nefesine yaklaştıkça sana haber gelmeye başlıyor. Yani algıların açık olduğu için işte bu hasta olan insanlara da aslında bu şekilde geliyor. Yani her hasta için demiyorum ama bazılarının o enerji artık oraya doğru çekilmeye başlıyor. 6 ay öncesinden yavaş yavaş emareler başlıyor deniyor. En sonunda da son 2 günde de melekleri görebilir. Eğer gene o seviyedeyiz. O seviyeye nasıl gelmesi lazım? Dediğim gibi zihni temizse, kirlilik yoksa, negatiflik, dünya şeylerine bağımlılık, yani sen bütün bu çalışmalarını yaptıysan, teslimiyetteysen, her gün yatağına yattığında şükür olsun, bugünü de geçirdik. Ama ya Rabbim eğer bir şey olursa da ölürsem de bana bunu hissettir. Ben farkına olayım gibi çalışmalar yapabiliriz gün içinde. Yani biz hiç olmayacakmış gibi yaşıyoruz. Böyle bir şey yok. Olacak her an olabilir. Ve en zoru da o yani her an hani derler ya ani ölüm versin. Allah hızlı ölüm versin. Bu da aslında zor yani geçişi yapması için o ruh için zor. Biz ne diyoruz hep? Dünya gözüyle baktığımız kötü şeyler ahiret gözünde iyiye dönüşüyor. Yani hastalık aslında bir şekilde seni hazırlıyor. O açıdan iyi bir şey. Ani ölüm o açıdan kötü bir şey. Yani bu şekilde bakmak lazım. Her şeyi bu şekilde değerlendir. Mesela Atatürk en son sözünün aleyküm selam olduğunu duymuş muydun? Yok. Aleyküm selam demiş ve sonra vefat etmiş. Yani selamun aleykümü duymuş. Meleği gelmiş ve ona gidiyoruz demiş. Selamun aleyküm. O da aleyküm selam diyerek. Bu demek oluyor ki yani kabul olmuş, fark etmiş ve geçişi yapılmış. Çok ilginç geldi. TRT. Derler ya şehadet oku, vefat Evet. eder. Çünkü o ne demek? Hatırla. Aslında İşte kim yine yaradan der. Yaradanla buluşma ya hazırlık o son an. Evet ne dedim ben burada? Neyi düşünürsen ona gidersin. Hı hı. İşte Yaradan'ı düşünürsen Yaradan'a gidersin. Anladım. Atatürk gibi aleykümselam dersen artık yolun ışık olur yani oraya doğru gidersin.
Peki Başakçığım, şuna da tekrar bir değinmeni istiyorum. Hani deneyimlerden bahsettik, ölüm korkusunu yenmekten bahsettik. Bunu yendiğimizi test edebilir miyiz, anlayabilir miyiz? Biz ölüm korkusunu yeniyoruz galiba, bu sürecin içerisindeyiz diye. O söylediğim bütün o bağımlılıklardan kurtulmaya dair aktiviteleri yapabiliyorsak eğer. Bir kere hiçbir şeyden korkmuyor olman lazım. Yani ölüm korkun olmaması lazım. Her an ölebilirim teslimiyetinde olman lazım. Buradan anlayabilirsin. İkincisi, maddi isteklerinin maddi, yani dileklerine bak. Dileklerin maddi ise hala maddeye, dünyaya tutunuyorsun demektir. Ama manevi ise eğer dileklerin, o zaman gene buradan da bir tiyo alabilirsin. Sevdiklerin öldüğünde nasıl davranıyorsun? O da bir belirti. Çünkü sen ölüme eğer başka gözle bakıyorsan, sevdiğinin ölümüne de o gözle bakarsın ve dersin ki demek ki buradaki görevi bitti ve diğer yoluna başka bir boyutta devam ediyor ya da başka şekilde devam ediyor. Yani onu kabul edersin. Hı hı. Buradan da çok, yani sevdiğin etrafındaki insanların ölümüne nasıl bakıyorsun? Kahroluyor musun? O zaman gene kabul etmiyorsun demektir. Yani ölümü kabul etmen etrafındaki ölümlere karşı da nasıl hissettiğinle de alakalı. Hani bazı toplumlarda ölüm de tıpkı doğum gibi kutlanır denir. Böyle özellikle daha kapalı toplumlarda görürüz ya bunu. Belki Afrika toplumlarında bazılarında falan. Aslında ölen kişinin arkasından tıpkı doğumdaki gibi, doğum günü gibi bizim keyifle kutladığımız, iyi ki doğdun dediğimiz gibi düşünce yapısında da o alışkanlıkları da toplumun hareketinde de iyi ki öldün gibi bir mottoyla yaklaşıyorlar aslında ölen kişinin ardından. Doğru söylüyorsun. Doğuda da öyledir. Yani ölüm tarihi kutlanır. Doğum tarihi kutlanır. Zaten ölmüş insanın, sen de düşün, annenin doğum tarihini mi daha çok hatırlıyorsun şu an, ölüm tarihini mi? Kesinlikle ölüm. Ölüm. Hı hı. Yani doğum tarihini, ölüm tarihi üstüne basar böyle. Evet, Ve evet, kesinlikle. orada artık ölümsüzleşir o insan. Yani o ölüm tarihinde artık ölümsüzleşmiştir aslında aklında da, değil mi? Öyle olmuyor mu? Doğru, Doğum kesinlikle. tarihini ezer ölüm tarihi. Evet, yani doğuda da bu şekilde. Ölüm tarihi kutlanan bir tarih. Hatta öldüğünde monkların cenaze törenleri bir festival şeklinde oluyor. O yaşasın, ışığa kavuştu. Çünkü o gerekli olan bütün şeyleri yaptı ve eminler ki artık o ışığa gitti gibi bir düşünceleri olduğu için büyük bir seremoniyle uğurlanır. Yaş günü gibi, yaş günü pastası kesmedikleri kalıyor. Bütün her şeyi yapıyorlar. Aynen. Bu bağımlılıklardan kurtulmak dediğimiz şey aslında, bu birçok yerde de geçer. Ölmeden önce ölünüz aslında bunu anlatıyor. Yani dünyevi şeylerden kendini birazcık ayır. Ölmeden önce öl ki öldüğünde e, geçişin kolay olsun. Bu buradan geliyor. Güzel bir şey var. Bu çok enteresan. Bunu da söylemem gerekiyor. Biz yaşıyoruz. Birçok insanla bağlantımız var. Biriyle küsüz. Bu ailemizden biri ise hele daha büyük bir olay. Ve ölüyor o kişi. Ölüp gidiyor. Ve sen küs ayrılıyorsun onunla. Helallik alamamış oluyoruz denir. Helallik alamamış oluyorsun. Orası çok önemli. Çünkü o kişi ışığa gitmiş olabilir. Hı hı. Işığa giderse eğer, o kişinin karmasındaki senin belki küsmene sebep olan konular onun küstüğü kişilere yazılıyor. Ve o küsen kişiler diğer hayatlarında o küstüğü konularla ilgili deneyime tabi tutuluyor. O yüzden ben her zaman, hele ki ailede küslük, küslükle ayrılık çok büyük vebali var. Asla ve asla, ne olursa olsun helallik alınmalı. Her an hepimiz ölebiliriz. Bunu hep herkese söylüyorum. Küslük olmamalı. Bu benim dediğim şey ne caydırıcı gibi, aman aman ben onun gibi olmam. Öyle de düşünmeyelim ama küs gitmemesi lazım. Yani herkes herkesle arkadaş olacak, dost olacak diye bir şey yok. Ama helallik istersin. Görüşmezsin ama gönülden bağlanırsın. O yüzden bu konuya dikkat çekmek lazım. Gönül dediğimde gene aklıma başka bir konu geldi. Kalp.
Şöyle oluyor, ölüm anında bütün duyular çekilmeye başlıyor işte. Duymamaya başlıyorsun, görmemeye başlıyorsun. En son duymamaya başlıyorsun ki o yüzden ezan okunur. Ezanını duyarsın, yani sana okunanı sen kendin öldüğünü anla diye ezanın aslında bunu anlatıyor. Sonra bütün duyular çekiliyor. Enerji, yaşam enerjin kalbinde toplanıyor. Bu da eski Vedik yazıtlardan gelen bir bilgi. Upanishadlarda yazıyor. Kalpten sonra yukarıdan çıkarsa ruhun, hele ki kafadan çıkarsa direkt aşağı gidiyorsun. Yani yukarıdan çıkarsa, kalbin üzerinde bir yerden çıkarsa başka bir boyuta geçiyorsun. Kalbin aşağısında olursa hiçbir zaman daha alt bir boyuta geçmiyorsun bak. Yani insan olan biri hayvan olarak dünyaya gelmiyor. Ama deneyimler, zor deneyimli bir hayata gelebiliyor. Kalbin altında vücudu terk edersin. Bu da önemli bir bilgi. Reenkarnasyondan mı bahsederek söyledin bunu? Evet, reenkarnasyondan. Yeniden kılıflanma, yeniden bedenlenme de kalbin üstünde daha iyi bir şekilde reenkarne oluyorsun. Eğer kafadan çıkarsan o zaman zaten bir daha bedenlenmiyorsun. Kalbin altından çıkış yaparsan, herhangi bir organdan, diyelim ki ne bileyim öfkeli bir organdan çıkış yaparsan daha büyük öfkeyle ilgili deneyimler yaşayacağın bir hayat seni bekliyor bir dahaki sefer. O yüzden çok önemli. Yani o yüzden bu hayatta yaptığın her şey, eğer reenkarnasyona inanıyorsan, eğer maneviyata inanıyorsan, bu son değil, filmin sonu değil bu. Hatta filmin ilk yarıları belki de bir dahaki filmleri çevirmek üzere burada bir takım zaman geçiriyorsun. Bu zamanı iyi değerlendirmek lazım. Ben hep şunu söylüyorum, belki bu son sözüm olabilir. Doğum anneye kavuşmaktır. Ölüm babaya kavuşmak. Çünkü doğum karanlıktan annenin kucağına doğuyorsun. Anne aynı zamanda Mother Earth, dünya anne karakterlidir, dişil karakterlidir. Ölürken de burası da bir karanlık. Çünkü burayı karanlıklaştırıyorsun. Zihninle, düşündüklerinle, yaşadıklarınla bir karanlığa gömüyorsun kendini. Hı hı. Buradan çıkıp bu karanlık düşünceden, karanlık hayattan çıkıp bu sefer babanın kollarına atman gerekiyor kendini. Baba da ilahi, zaten ilahi hep baba olarak geçer. Yukarısı hep Tanrı Baba. Hep böyle geçmez mi? Ona doğru kendini yönlendiriyorsun. Gene bir şey söyleyeceğim. Eğer günlük hayatta çok negatif düşüncen varsa, çok toksin varsa hayatında, şimdi nasıl ışığa kavuşabilirsin ki? Ne diyoruz hep, zihni temizle, güzel uyu. Çünkü uykundan da anlıyoruz. Ya bunları yapmamızın sebebi ışığa doğru gidebilmem için. Eğer sen karanlıksan aydınlığa biraz zor kavuşursun. Bu da ikinci sözüm olsun. Bütün çabamız karanlıklarımızı toksifiye etmek. Toksinlerden, her türlü toksinden zihnimizi, bedenimizi arındırmak olur. Program serimizde şu süreci işledik. Zihnini temiz tut, güzel bir uyu gece ve sabaha güzel uyan, dinç uyan. Derin uykuya dalabilmelisin dedik. Bunun için de zihninin temiz olması gerekir dedik. Arkasından üçüncü programımızda nefesi işledik ve dedik ki nefesinin farkında ol. Aslında nefes senin en yakın dostundur. Onunla yaşayabilirsin. Bugünün programında da son nefesi ya da ölümü konuştuk ve dedik ki kısa bir anladığım kadarıyla özet yapmam gerekirse birincisi farkında olalım. İkincisi bağımlılıklarımızdan, özellikle bedenimize olan bağımlılıklarımızdan kurtulalım ve her an ölebileceğimizi bilerek ve ölüme hazır olarak bir yaşam sürelim ve bütün toksinlerimizden kurtulmaya çalışalım. Maddi beklentilerimizden kurtulmaya çalışalım. Çünkü bavulumuzla yapmıyoruz bu seyahati. Elimiz özünde boş gidiyoruz. Sadece zihnimizle gidiyoruz dedin. Peki bundan sonraki programımızda bunu bir seri kabul ettiğimizde neyi işlemek, neyi aktarmak istersin bize? Belki biraz karanlığı konuşabiliriz bu sefer. Yani karanlıktan kurtulmamız lazım ki aydınlığa kavuşalım. Karanlığı biraz konuşalım. Yani karanlıklarımızı nasıl bertaraf ederiz? Ne çalışmalar yapmamız lazım? Kötü düşünceler, toksinler nasıl arınabiliriz? Belki güzel bir bağlama olur.
Tamam. Peki çok teşekkür ediyorum tekrar. Programa renk kattın her zamanki gibi. Çok izleyicin var, çok takipçin var. Uzaklardan bize çok önemli katkılarda bulunuyorsun. Başakçığım Uzak Doğu felsefesini bize bu kısacık programda aktarmaya çalışıyorsun. Ağzına sağlık diyorum. Sana da sevgili oğlunla birlikte sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir Evet. şeyle bitirebilir miyim? Mevlana'nın bir sözüyle. Hı hı. Buradan daha güzel anlayabilelim. Taş olarak ölmüştüm, bitki oldum. Bitki olarak öldüm, hayvan oldum. Hayvan olarak öldüm, o zaman insan oldum. Öyleyse ölümden korkmak niye? Hiçbir sefer kötüye dönüştüğüm ya da alçaldığım görüldü mü? Bir gün insan olarak ölüp ışıktan bir varlık, rüyaların meleği olacağım. Fakat yolum devam edecek. Allah'tan başka her şey kaybolacak. Hiç kimsenin görüp duymadığı bir şey olacağım. Yıldızların üstünde bir yıldız olup doğum ve ölüm üzerinde parlayacağım, Muhteşem. demiş Mevlana Celaleddin Rumi. Üzerine başka bir şey söz söylemek istemiyorum Mevlana'nın sözü üzerine. Sadece bizimle kalın, bizi izlemeye devam edin. GGTV'den herkese güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.